Bugün sizlerle her drafttan paket açılımı yapacağız ama her draftta özelde kadro kuracağız. Yani arkadaşlar bugün sizlerle 15 tane sınırlandırılmış efsaneler bileti harcayacağız. Çıkarılan bu hesaba kadro kuracağız. Sonra ise Ramazan'da 15 bilet harcayacağız. Kadrosu bu olacak, yani buradaki kadro. Sonra ise geleceğin yıldızlarında 15 bilet harcayacağız da onun da kadrosu bu. Bismillah diyerek arkadaşlar 5 tane sınırlandırılmış efsaneler biletiyle başlayalım isterseniz. Bakalım video sonunda hangi kadro daha iyi olacak, hangi draft daha şanslı olacak bunu öğreneceğiz. Üçer açalım isterseniz. Bismillah diyerek de sınırlandırılmış efsaneler birinci biletten başladık. İlk oyuncumuz gördüğünüz gibi 109 gen oldu. İkinci biletimizde yola gider miyiz? Gidemedik arkadaşlar. MD oyuncusu geldi. Üçüncü biletimiz yolda yokmuş arkadaşlar. Üçüncü biletimizde sınırlandırılmış efsaneler. İlk 3 bilette bu şekilde oyuncumuz çıktı. Şimdi sınırlandırılmış efsanelere özel arkadaşlar kurduğumuz kadroya geldik ve şimdi 3 transferimizi kadromuza eklemiş olalım. MD oyuncumuzu şu anlık buraya oynatalım. Diziliş değiştireceğim. Kalecimizi de ekledik. Şu anlık 85 gen oldu. Sınırlandırılmış efsaneler kadromuz. Şimdi 4-3-3 rolante açık değilmiş. Bak bu kötü oldu be. Neyse yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi bu kadromuz bu şekilde ise Ramazan draftına geçtik. Ramazan kadrosundayız şu anlık. Siz de bu tarz videolar için arkadaşlar like'lara basın, abone olup bildirim açmayı unutmayalım. En az sizlerden 500 like bekliyorum. Başka bu tarz nasıl bir içerik fikirleriniz varsa da yorumlara belirtebilirsiniz arkadaşlar. Birinci Ramazan biletimizde gördüğünüz gibi 108 gen geldi. İkinci biletimizde bakalım hangi oyuncu gelecek derken yine yol göremedik. Üçüncü Ramazan biletimizde yol var mı? Yol maalesef yok arkadaşlar. Yani Ramazan kadrosuna kötü oluyor. Benim için sorun yok. Video sonunda bakalım hangi kadronun geni daha yüksekmiş, ne kadar güzel şeyler gelecek, hangi kadro daha güzel olacak. Bunu test ediyoruz kısacası. Şimdi sol bekimizi ekledik. Sol orta sahamızı şu anlık sol kayıtta oynatalım. Sağ kanatımızı da eklediğimizde Ramazan kadromuz gördüğünüz gibi 83 gen oldu. O zaman geçtik arkadaşlar ne diye? Geleceğin yıldızlarına kadrosuna ve bakalım bu hesabımızın ilk 3 paketi ne olacak diyoruz ve geleceğin yıldızları 3 biletimizi harcadık. Bakalım karşılığında birinci bileti harcadığımızda yol gördük. İlk yol arkadaşlar geleceğin yıldızları kadrosundan gitti. Bu da sağ kanat mı? Sağ kanat 114 genlik bir kart geldi. Şu anlık en önde olan geleceğin yıldızlar ama ne olacak hiç bilinmez arkadaşlar. Daha çok bileti var. O yüzden ikinci biletimizi de harcadık. Bakalım yol var mı? İkinci de yol göremedik. Tolisso geldi. Üçüncü biletimizde yine yol var. Geleceğin yıldızları farkı açtı diyebiliriz. Buradan da geldi. Merkez orta saha geldi. Monaco'dan Kamara gelmiş oldu. Kaç gendi? 114 genlik kartıyla geleceğin yıldızları şu anlık var ya 2-3 fark önde diyebiliriz ama ne olacağı hiç bilinmez arkadaşlar. Birdenbire öne geçebilir öbür draftlarımız. Şimdi eklendiği zaman yaptığı kameramızı geldik arkadaşlar. Ekledik. 78 gün olduk. Tolisso'muzu ekledik. 81 gün olduk. Sağ kanatımızı da eklediğimizde gördüğünüz gibi 85 gün oldu. Şu anlık 3 bilet sonrası en yüksek genildiği hesap arkadaşlar. Sınırlandırılmış efsaneler ve geleceğin yıldızları o zaman geldi bu hesaba ve sınırlandırılmış efsanelerin ikinci 3 biletini harcamaya geldik ve bakalım bu sefer bu hesap şanslı olacak mı? Birinci bileti açtığımızda yol görmedik. 110 genlik oyuncu çıktı. İkinci biletimizi harcadığımızda yol var mı arkadaşlar? Yol yine yokmuş. 108 gen geldi. Üçüncü biletimizi harcadığımızda XP yoluna gitti ama yine yol yok. 6 bilette maalesef sınırlandırılmış efsaneler yol götüremedik. Yolu göstermedi bize. Yani bu kadro için kötü oluyor şu anlık. Şimdi eklendiği zaman yaptık ve arkadaşlar. Kalecimiz bu arada varmış. Yani çok kötü oldu bu kadro için. Bizim için sorun yok arkadaşlar. Şimdi bu oyuncuyu sol beke oynatalım. 110 genlik stoperi eklediğimizde ise sınırlandırılmış efsaneler kadrosu 91 gene kadar ulaştı. Şimdi geçtik Ramazan kadrosuna ve bakalım Ramazan kadrosunun son 3 bileti nasıl olacak? Şanslı olacak mı göreceğiz. Hemen Ramazan bölümüne geldik ve birinci biletimizi harcadık. Yeni bir oyuncu var ama yola gitmedi. Kaleci geldi. İkinci biletimizi harcadığımızda yine yol maalesef yok. Üçüncü biletimizi harcadığımızda yine yol yok. Ramazan da şu anlık arkadaşlar şanssız ilerliyor. Hemen kulübe geldiğimize göre o zaman 3 yeni transferimizi eklemiş olalım Ramazan etkinliğimizde. Hemen Choupo-Moting'i ekledik. 4 gen atladık. Bir tane de santrforumuz varmış. O bir dursun arkadaşlar. Kalecimizi eklediğimizde de 90 gene kadar ulaştık. O zaman bir diziliş değiştirebilir miyiz?
miyiz? Bir bakayım. 4-4-2 düz dizilişe geçtim arkadaşlar şu anlık. Bu şekilde oynatalım Ramazan kadromuzu. Hemen burada eklediği zaman yaparak kadromuzu ekledik ve Ramazan draft kadrosu da 93 gene kadar ulaştı. Gördüğünüz gibi şimdi geldik geleceğin yıldızları kadrosuna ve 3 bileti yine harcayalım. Şu anlık en şanslı olan geleceğin yıldızları gibi duruyor ama ne olacağını bir kez daha belirteyim. Belli olmaz. Birden bile 2 tane 117 gen bile öbür draftlarda gelebilir. Burada geleceğin yıldızlarında 109 gen çıktı. İkinci bileti harcadığımızda yine maalesef yol görmedik. Üçüncü biletimizde yol var mı? Yine yok. Bak 3'te 0 yaptı. Geleceğin yıldızları. O zaman geldik kadromuza. Hemen girişimizi yaptık ve yeni 3 transferimizi eklemiş olalım o zaman. Ofansif orta saha şu anlık 2 tane var. Bunu o zaman bir merkezde oynatalım. Sağ bekimizi geldik. Ekledik. 91 gen olduk. Santraforumuzu da eklediğimizde 94 gene kadar ulaştık. Şu anlık en yüksek genli kadro geleceğin yıldızları kadrosu. Sonra Ramazan, sonra ise efsaneler listesi, pardon, sınırlandırılmış efsaneler kadrosu en düşük oldu. Çünkü 2 tane kaleci çıktığı için biraz geride kaldı. İnşallah şimdiki pakette arkadaşlar güzel bir şey gelir ve sınırlandırılmış efsaneler çok geride kalmaz diyorum ve bakalım yeni 3 bilette bakalım buradan ne gelecek. Birinci biletimizde yolu gördük. İlk sınırlandırılmış efsaneler draftında yolu gördük ama kaç genlik oyuncu gelmiş? Ofansif orta saha lazımdı bu kadroya. Buradan Szymański gelmiş oldu. 113 genlik kartıyla gelmiş oldu. Bu kadro için güzel oldu. İkinci biletimizi harcadığımızda yol var mı? Maalesef yok. Bu oyuncu da bizde vardı. Bu kadro için çok kötü oldu. Bir bilet harcadığımızda yine bu hesapta olan bir oyuncu geldi. Yani kadromuza bir transfer yapabildik ve bu kadronun durumu çok kötü ilerliyor gibi duruyor. O yüzden yedeklere girdik. Eklendiği zaman yaptık ve Szymański'ye o zaman geldik. Kadromuzu ekledik. Üçgen atladık. 94 gün olmuş olduk. Yedekte kalan oyuncuları da uzatmalara çevirip oradan da oyuncu almaya çalışacağız. Bunun da bilgisini veriyorum. Şu anlık sınırlandırılmış efsaneler kadrosu bu şekilde devam ediyor ve şimdi Ramazan kadrosundayız. Bakalım Ramazan kadrosu ikinci sırada geleceğin yıldızlarını geçebilecek mi? Buradan Ramazan paketine geldik o zaman. Bakalım yol görür müyüz? Yine göremedik. Şu ana kadar Ramazan bizi hiç yol göstermedi. Gitmedi yola derken yine gitmedi. Son 3. biletimizi de harcadığımızda yol var. Sonunda Ramazan yoluna da gitmiş olduk ama bakalım kim gelecek derken Demirovic geldi. Maalesef yüksek değil arkadaşlar. Bakalım satılabilir olur mu derken olmadı. 113 genlik santrafor çıkardık Ramazan draft kadromuzda. Şimdi kulübe geldiğimizde 2 tane santraforumuz varmış. Bu hesap için kötü oldu. O zaman ne yapalım? Bu oyuncumuzu şu anlık merkeze oynatalım. Yedeklerimize girdik. Demirovic'i ekledik. 95 gen olduk. Bu oyuncumuz zaten bizde olduğu için kadromuza girmeyecek. Bu oyuncumuzu eklediğimizde 99 gene kadar ulaştı. Şu anlık birinci sırada ama geleceğin yıldızlarında eksik paketleri var. 3 tane de paket açtığımızda paket sayılarımız eşitlenecek 3 kadroda da. Geleceğin yıldızları 3 biletini de harcadığımızda şu anlık birinci olan hangi kadro olacak göreceğiz. İlk de kaleci çıkardık geleceğin yıldızlarında. İkinci pakette yola gittik. Şu ana kadar en fazla yola giden kadro hesap arkadaşlar geleceğin yıldızları ama Kamara geldi. Bak yola gidip Kamara gelmesi bu hesap için çok kötü. 2 tane oyuncu aynı kadroya ekleyemediğimiz için buradan da yola gitti. Geleceğin yıldızları galiba fark atacak bugün. Buradan da ne geldi? Esposito mu? Öyle bir şeydi arkadaşlar. 110 genlik kartıyla Esposito geldi ama bu oyuncu arkadaşlar satılabilir gördüğünüz gibi. Yani bu hesabın 200 milyon bütçesi olmuş olduk. Bu kartı kullanmasak arkadaşlar 200 milyon bütçemiz oldu. Bunun bilgisini veriyorum ve şimdi kulübe girdik. Hatta Esposito'yu kullanmayacağım ben. Onu 200 milyondan değerlendireceğim kadromuzun en eksik noktaya. Bunun bilgisini veriyorum. O yüzden kadromuzu eklemeyelim. Bunu satarak arkadaşlar değerlendireceğiz. Kameramızı girmiyor kadromuza. Kalecimiz giriyor ve şu anlık üçgen atladık. 97 gün olduk. Şu anlık birinci sırada Ramazan kadrosu. İkinci sırada arkadaşlar geleceğin yıldızları. Üçüncü sıradaki kadromuz ise genel olarak sınırlandırılmış efsaneler. Bunun bilgisini veriyorum. Şimdi pazara geçelim ve orada Esposito'yu satalım arkadaşlar sizden birlikteyse. Kesintiyle birlikte bakalım kaç milyon bize kastırmış olacak. Hızlı bir şekilde satalım ve hatta en yüksek fiyata isteniyormuş. Bu güzel oldu. Onayla diyerek gördüğünüz gibi satmış olduk ve gördüğünüz gibi arkadaşlar oyuncumuz satıldı. Jetonları al dediğimizde 203 milyon coins bize gelecek ama şu anlık almayalım. Unuturuz falan coins'i. Ne kadar kastığımızı. O yüzden bu şekilde dursun. Geldik sınırlandırılmış efsaneler listesine. Pardon listesi diyebiliyorum neyse. Draftına gelmiş olduk kısacası. Son 6 bilet kaldı bu hesapta. Bakalım yeni 3 bilette ne gelecek. Birincisinde gördüğünüz gibi sol bek geldi. Bu hesap için güzel oldu. Sol bek ihtiyaç vardı sanırsam. Burada da yola gittik. Bakalım yüksek bir şey verecek mi? Uruguay gördük. Kaleci Muslera gelmiş
oldu. 115 yeni kartıyla bu hesapta kaleci çıkmış mıydı hatırlamıyorum. Çıkmamışsa çok güzel bir transfer yaptı bu hesap. Bir bilet harcadığımızda o zaman yeni bir oyuncu var, yola gidecek mi? Yola gitti. Yoksa birinci sıra benim diyor ve fark mı açacak derken 115 genlik sol bek geldi. Bu hesap şu anlık birazcık arayı kesinlikle azaltmıştır diye umuyorum. Bakalım öbür paketlerde neler olacak yeni 3 bilette. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Bu oyuncumuz merkezde 100 gen olarak oynuyormuş, onu gördük. Şimdi eklendiği zaman yaptık. Ek olarak Muslera bir ekleyelim. Kadromuza net girecek. 95 gen olduk. O zaman şu anlık arkadaşlar sol bek oyuncumuzu sağ bekte oynatalım. 97 gen olduk. Bu stoperi merkezde oynatalım. Yedeklerimize girerek de taktiğe Fico'yu da sol bekte oynattığımızda şu anlık lider ama eksik paketler var öbür draft paketlerinde, hesaplarda daha doğrusu. O yüzden şu anlık lidere ulaştı ama daha burada eksik paketler var dediğim gibi. Ramazan'a geldik o yüzden ve bakalım Ramazan paketinde 3 biletlerine gelecek. Yedekte kalan oyuncuları uzatmalarda da çevirip paket açacağız. Bunu yeniden belirtmiş olayım. Daha bilet bittikten sonra video bitmiş olmuyor derken Ramazan'da arkadaşlar tek attı. Güzel Zigarova geldi buradan da ve bu Ramazan kadromuz arkadaşlar sağ orta sahalı bir dizilişteydi. Yani çok lazım oldu. Ramazan kadromuz güzelce ilerliyor arkadaşlar. Şimdi bir bilet harcadığımızda Totti oyuncusu geldi, onu gördük. 112 genlik Emega'ymış o da. Bir bilet harcadığımızda yol maalesef yokmuş. Buradan da merkez orta saha gelmiş oldu. Şu anlık lider arkadaşlar Ramazan kadrosu ve liderliğini koruyabilecekmiş. Şimdi Dener arkadaşlar merkeze 91 gen olarak oynuyor. Yani kötü oynuyormuş. Eklendiği zaman yapalım arkadaşlar. Bu oyuncumuz arkadaşlar merkezde oynayamadığı için bunu hala sağ orta sahada bırakalım. Zigorova'yı merkeze ekleyelim. 102 gen olduk. Bir de merkez orta saha çıkarmıştık. Onu da eklediğimizde Ramazan draft kadromuz 104 gene kadar ulaşmış oldu gördüğünüz gibi. Bu oyuncular stoperde zaten oynamıyor ama arkadaşlar genimizi arttırıyor. Doğru, bunları da eklememiz lazım. 105 gen olduk. Hatta bu oyuncumuzu da ekledik. 107 gene kadar ulaşmış olduk. Şu anlık lider kesinlikle Ramazan kadrosu ve bu oyunculara da o zaman bu şekilde yapalım. Bu kadroda varmış. Bu oyuncunun da kadroda varmış. Bunlar da kaleci olduğu için başka yapamıyormuşuz bu hesapta. Şu anlık var ya, sınırlandırılmış efsaneler çok kötü ilerliyor. Ramazan iyi ilerliyor. Şimdi geldik geleceğin yıldızlarına arkadaşlar. Buradan da 3 biletimizi harcayalım. Bakalım sıralama değişmiş olacak mı? Geleceğin yıldızlarına geldik. Pakete başlayacağız ama arkadaşlar bu tarz videolar için arkadaşlar gerçekten like'lara basalım. Güzel içerikler diye umuyorum. Sevdiyseniz yorumlara belirtin. Sevdiyseniz de başka bu tarz benzer içerikler neler çekeyim yorumlara belirtebilirsiniz. Fikirleriniz varsa burada arkadaşlar gördüğünüz gibi son 3 bilette şanslı olamadı. Şimdi kulübe geldiğimiz arkadaşlar hemen yedeklerimize girdik. Eklendiği zaman yaptık. İlk olarak sol bekimizi ekledik. 100 gene kadar ulaştık. Choupo-Moting'i sol kanatta oynatalım şu anlık. Stoperimiz çıkmıştı. 107 gen olduk. Kamerayı şu anlık ekleyemiyoruz ve başka da transferimiz yok. Şimdi lider arkadaşlar eşitlik var burada. Lider şu anlık yok arkadaşlar. Geleceğin yıldızları ve Ramazan birinci sırada. Efsaneler listesi ise arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci sırada ama geleceğin yıldızlarında arkadaşlar 200 milyon bütçe var. Yani birinci sırada bence geleceğin yıldızları, ikinci sıradaki kadromuz Ramazan, üçüncü sıradaki de sınırlandırılmış efsaneler çok kötü ilerliyor. Bakalım son 3 biletinde belki farkı iyice azaltabilir. 117 genlik bir oyuncu çıkarırsa sınırlandırılmış efsaneler yani farkı gerçekten azaltır ama bakalım çıkacak mı? İlkinde sol bek geldi. İkinci bilette yol var mı? Maalesef yok arkadaşlar. Kaleci çıkması ekstra kötü. Üçüncü bilette de maalesef yol görmedik. O da kaleci geldi gördüğünüz gibi. Yani sınırlandırılmış efsaneler kadrosu galiba havluyu attı diyebiliriz. Eklendiği zaman yaptık o zaman. Şimdi sol bek oyuncumuzu geldik arkadaşlar. Buraya eklemiyormuşuz. Çünkü kadroda varmış. Yani bunlar da olduğu için arkadaşlar şu anlık yedeklerde gördüğünüz gibi 6 tane oyuncu kaldı. 7 tane pardon. Ramazan'a da gelmiş olduk. Bakalım Ramazan geleceğin yıldızlarıyla kafa kafa ilerliyor. O yüzden yol görmemiz lazım Ramazan'da. Geçmesini istiyorsa Ramazan'ın ikinci paketi yine aynı oyuncu bizde vardı sanırsam. Üçüncü pakette de yola gitmedi. Ramazan sanırsam geriye düşmüş olabilir. Şimdi kadromuza geldiğimizde transfer yaptık mı onu göreceğiz. Eklendiği zaman yaptığımızda sadece bir tane transfer yaptı. Onu da eklediğimizde 109 gene kadar ulaşmış olduk. Lukaku burada 92 gen olarak oynuyormuş. O zaman girmez arkadaşlar. Başka da girebilecek sanırsam transferimiz yok gibi duruyor. Biletlerimizle arkadaşlar 109 gene kadar ulaşmış oldu Ramazan kadromuz. Şimdi geldik buraya. Geleceğin yıldızları bir tane stoper gelirse gerçekten büyük bir fark atar. Hemen sınırlandırılmış efsanelerden girerek geleceğin yıldızlarına geçiyoruz ve geleceğin yıldızları draft hesabında da son 3 bilette birincisinde yola gitti.
aynı oyuncu gelmesi çok büyük bir ilerleme kaydeder diyorum ve sol ortası geldi. Liverpool'dan 113 genlik bir kart geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikinci bilette yolu göreceğiz mi bakalım, göremedik maalesef. Buradan da stoper geldi. En ihtiyaç bölgesine gelmiş oldu. Üçüncü bilette de gördüğünüz gibi sağ bek oyuncusu gelmiş oldu. Burada da biletlerimizi bitirmiş olduk. Şimdi kadromuza geldiğimizde ilk öncelikle eklendiği zaman yapmış olduk. Stoperimizi ekledik. Aynı stoperler gelmiş. Kötü oldu bu hesap için. O zaman bu hesabın da son durumunu bu şekilde halledelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 110 gene kadar ulaşmış oldu. Biletler bittiğinde yani 15 bilet harcadığımızda sınırlandırılmış efsaneler kadrosu bu şekilde oldu. Ramazan kadromuz bu şekilde oldu. Geleceğin yıldızları ise arkadaşlar bu şekilde oldu. Şimdi uzatmalara geçeceğiz. Geleceğin yıldızlarında toplam arkadaşlar 3-6-9 bin uzatma fişi var. Yedekleri çünkü 3 tane oyuncu kaldı. Geldik buraya. Ramazan'da arkadaşlar toplam 12 bin uzatma fişi varmış. Sınırlandırılmış efsaneler kadrosuna geldiğimizde ise toplam arkadaşlar 21 bin uzatma fişi var. O zaman bu uzatmaları kadromuzu daha çok geliştirmeye çalışalım. Bakalım sınırlandırılmış efsaneler öbür kadrolara geçebilecek mi? Şimdi sınırlandırılmış efsaneler kadrosunun uzatmalarındayız. Kısaltma olarak efsaneler diyeceğim arkadaşlar. Bunun bilgisini veriyorum ve bismillah diyerek başlayalım. Bu hesaba bildiğiniz gibi atak kısmına hiç transfer yapamadık. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi atağa bir oyuncu geldi. Buradan Danjuma ya da David almamız çok mantıklı çünkü atak kısmı hiç güzel bir şey yok ve geni o yüzden çok düşük kaldı. O yüzden ilk transferimiz gördüğünüz gibi santrafor oldu. İkinci paketimizi açtığımızda arkadaşlar sağ kanat geldi. Pardon, bu sağ orta saha. Kadroya baktım arkadaşlar. Stoper hatlarımız bu hesapta 109 ve 110'muş. Bunu alsak genimiz artar ama arkadaşlar bence Mahrez alalım, sağ kanatta oynatalım ya da riske gireceğim ya. Belki sağ kanat gelir ve 111 genlik oyuncumuzu aldık. Şu anlık 2 tane transfer yaptık. Bunu unutmayalım. Bir kez harcadık o zaman 4000 olarak ve bakalım sağ kanat veya sol kanat gelir mi diyorum ve ofansif orta saha Szymański geldi. Yani 113 genlik bir kart geldi. Çok güzel oldu ama bu hesaba çıkmış mıydı? Ama arkadaşlar bu hesaba Szymański'yi çıkarmışız. Yani bunu alırsak boşalmış olacağız. Buradan Pisili alacağız. Pisili de kadromuza girecektir arkadaşlar. Yani 3'te 3 yaptık transfer olarak. Bize bir sağ kanat veya sol kanatta gelirse müthiş olacak ama şu anlık göremedik. Bakalım görür müyüz şimdi derken Bakan bu geldi. Bak Bakan bu çok güzel oldu. Santrafor almıştık ama en kötü çift forvete geçebilirsek çift forvete geçeriz. O yüzden Bakan bu mantıklı olabilir. Son kez bir kez daha açtık ve bakalım karşılığında bize bir transfer olarak dönebilecek bir derken yani buradan şimdi bu oyuncu alalım o zaman. En kötü sağ kanatta oynatalım. Bu hesabın uzatma fişlerini harcadık. Bakalım son durum nasıl olacak. Hemen kadromuzdayız. Yedeklerimize girdik. Eklendiği zaman yapmış olduk arkadaşlar ve şimdi David'i şu anlık o zaman sol kanatta bir oynasın, dursun orada. Pisiliğimizi eklediğimizde gen atlayamadık. 111 genlik stoperimizi eklediğimizde 104 gen olduk. Bakan boyu eklediğimizde 107 gene kadar ulaştık. Madueke'ye eklediğimizde 109 gene kadar ulaştı kadromuz. Diziliş değiştirsek bir gen düşüş yaşar mıyız? Ona bakacağım. Çift forvete geçmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar 4-1-3-2 dizilişe geçiyoruz ve gördüğünüz gibi geçer geçmez de genimiz 110 gene kadar ulaşmış oldu. Çünkü bu oyuncumuz kendi mevkisinde oynuyor. David kendi mevkisinde oynamaya başladı. Madueke de aynı şekilde. O yüzden genimiz arttı. Tek Szymański sıkıntıya girdi ama sorun yok. Şimdi arkadaşlar kadromuza çıkardığımız birkaç tane oyuncu var bildiğiniz gibi. O da 2 tane 3000, 6000 uzatma fişi. Onları da çevireceğim. Onlarla da paket açalım ki belki daha yüksek bir şey gelir kadromuza. Hemen geldik buraya arkadaşlar ve 4000 olarak bir tane basabiliyoruz ama buradan transfer yapabilecek bir oyuncu gelmesi onu yine çevirmiş oluruz derken ne geldi? Choupo-Moting ve Fabianski geldi. Choupo-Moting arkadaşlar işimizi arayabilir ama ben yine bir kadroma göz atayım. Evet arkadaşlar en mantıklısı şu anlık bu 4 transferde Choupo-Moting, onu hemen arkadaşlar almış olduk. Ona diyerek aldık. Şimdi bunu eklediğimizde David arkadaşlar yedekte kalacak. Onu da uzatmalara çevireyim hemen. Şimdi David'i de arkadaşlar çevirmiş oldum. 2000 oradan geldi ve şu anlık 5000 var. 4000 olarak yine bastık ve bakalım transfer bu sefer yapabileceğiz mi? Hemen görelim arkadaşlar derken kaleci ihtiyacımız kesinlikle yok. Santrafor'da alamayız. Ya sağ bek ya stoper alacağız. Bir kadromuza göz atayım. Şimdi arkadaşlar kadromuza baktığımızda 111 yerlik stoper zaten bizde varmış. O yüzden ben buradan Veste'yi aldım. Kadroma geçtim. Hemen kadromuzda şimdi eklendiği zaman yaptık arkadaşlar. Veste'yi şu anlık bu şekilde oynatmayalım. İlk öncelikle bu oyuncumuzu stopere eklemiş olduk. Yedeklerimize girdik. Veste eklediğimizde 108 gün olduk. Choupo-Moting'i de eklediğimizde 111 gene kadar ulaştırmış olduk. Yedeklerde hatta bir tane de 3000 uzatma
fişi görüyorum. Onu da çevirdim arkadaşlar ve bu da artık bu hesabın son paketi olacak. Bakalım sınırlandırılmış efsanelerin son paketine transfer yapmış mıyız diyecektim ama yani Vedat Muriç aslında güzel ama kadromuz için güzel olmuyor. Çünkü santrafor var bizde. Ama biz buradan yine arkadaşlar Vedat Muriç alalım. Çünkü bizde 111 genlik bakan bu varmış. En kötü Birgen'dir. Hemen Vedat Muriç'i de arkadaşlar gelelim eklendiği zaman yaptığımızda kadromuzu eklediğimizde bakan bu artık uzatmalar çevirsek bile 3000 gelecek bize. 3000'den de bir şey yapılmadığı için sınırlandırılmış efsaneler kadrosu 111 genliğin bitmiş olacak. Başka da artık transfer yapma imkanımız yok. O yüzden geçtik artık Ramazan'a. Ramazan'da gördüğünüz gibi 12.000 uzatma fişi var. Bakalım 12.000 uzatma fişinde ne kadar geliştirebileceğiz. Ramazan ayındayız arkadaşlar. Uzun güzel bir video oluyordur. İnşallah uzun olması kesinlikle garantilendi ama arkadaşlar inşallah eğleniyorsunuzdur. Güzel bir video geçiyordur. İnşallah benim temelim kesinlikle o. Güzel geçsin, sıkılmayın, yeter benim için derken ilk uzatmada Vedat Muriç falan geldi. Vedat Muriç'in ama bir anlamı yok almamızda arkadaşlar. O yüzden Stoper bizim için çok daha önemliydi. O yüzden almış olduk. Şimdi birinci de transfer yaptık, güzel oldu. İkinci biletimizden uzatma fişinden ne gelmiş olacak derken kaleci falan geldi. Şimdi kadronun sesini aldım girip çıkmayayım diye. Kadromuz bu şekildeydi. Yani bize ne sol orta saha, santraforlar, kaleci geldi. Bakalım kadromuza. Sol orta saha işimizi aramaz. Kaleci de işimizi aramaz santraforda. Yani bu paketten güzel bir şey gelmedi ama biz yine sol orta saha mı alsak? Belki sağ orta sahada oynar diye düşünüyorum. Bence öyle yapalım. Belki sağ orta sahada biraz da olsa güzel oynar diye düşünerek bunu aldım. İnşallah hata yapmam. O yüzden 4 olarak bir kez daha bastık ve bakalım bu sefer güzel bir şey gelecek mi? Hemen görelim arkadaşlar. Geliyor mu güzel bir şey derken Medeo, stoper, ofansif falan geldi. Yine baktığımızda arkadaşlar yani stoper ihtiyacımız yok. Çünkü sağ stopere transferimiz var, onu ekleyeceğiz. Medeo'da ihtiyacımız yok. Kaleci de ofansif orta sahada. Yani uzatmalarda çok şanslı olamadı bu hesap. O zaman buradan arkadaşlar bu kalecimizi alalım. Bu kaleci 3000 uzatma fişi bildiğiniz gibi. Şimdi bir yeni transferlerimizi ekleyelim. Kadrodan çıkanları bir kez daha çevireceğiz uzatma fişine. Hemen de kadromuza geldi. Kalecimiz girmiyor zaten. Bu oyuncumuzu sağ orta sahada 105 gol olarak oynuyormuş. Yani Birgen'dir diyerek ekledik. 111 genlik stoperimizi de eklediğimizde kadro 110 gene kadar ulaştı. Yedeklerde şu anlık arkadaşlar bir tane yok. Bir de arkadaşlar altta kalan bir tane Totti oyuncusu var. O da Emega mı? Aynen öyle. Emega 3000. Bir de buradaki kaleci 3000. Toplam 6000 uzatma fişimiz daha var. Arkadaşlar ben uzatma fişini harcadım. 111 genlik Messi var ya bizde daha demin kadromuza transfer olarak eklediğimiz. Onu arkadaşlar yeniden çıkardık. Onu 7'de uzatma fişine çevirdim. Yani o paketi göremediniz. Bunun bilgisini veriyorum. O yüzden 4 olarak yenilediğimiz için bir kez açıyoruz ve bakalım ne gelmiş olacak derken sağ bek, sol orta saha sanırsam bu, bir de yine de Metz gelmiş. Yani bir kadromuza baktığımızda sağ bek ihtiyacımız yok. Santrafor'da ihtiyacımız yok. Sol orta sahada stoperde. Yani kötü oldu. Bu oyuncumuzu o zaman yeniden aldık ve bunu yeniden uzatma fişine çevirelim. Ramazan kadromuzun da son transferi olacak. Gelirse tabi yani bu son paket Ramazan kadromuzun. Bakalım transfer yapabilir miyiz arkadaşlar diyorum ve sağ orta saha Traore. Bak bu çok güzel oldu bu kadro için. Direkt aldık. Müthiş oldu. Çok güzel transfer. Hemen kadromuza geldik. Bu oyuncumuzu sol orta sahada oynatalım. Yedeklerimize girdik. Traore'yi de geldik. Ekledik ve 111 gene kadar ulaşmış olduk. Ramazan kadromuzda bu şekilde bitmiş oldu. Başka da transfer yapamayız arkadaşlar. Her şey çünkü harcadık. Şimdi geldik artık arkadaşlar geleceğin yıldızlarına. Şu anlık 9000 uzatma fişi var. İlk önce bir onları bir harcayalım. Hemen geldik arkadaşlar uzatmalara. Birinci paketimizi açtık uzatmalarda bu hesapta. Bakalım ne kadar transfer yapabileceğiz derken ilk oyuncular bu şekilde. Şimdi kadroya baktığımızda kaleci ihtiyacımız yok. Ofansif orta saha ihtiyacımız yok. Merkez orta saha, stoper ihtiyacımız varmış. Şimdi merkez orta saha mı alsak, stoper mi? Bence merkez orta saha alalım. Çünkü stoper çoğunlukla çıkıyor arkadaşlar. Birinci transferimizi güzel bir şekilde yaptık. İkinci paketi açtık o zaman. Bakalım transfer yine yapabileceğiz mi arkadaşlar derken stoper geldi. Tam da tahmin ettiğim gibi güzel bir şekilde iki transfer yapmış olduk. Hemen o zaman yedeklerimize girdik. Eklendiği zaman yaptık arkadaşlar. Van de Beek'i geldik ekledik. Gene atlamadık. 111 genlik stoperimizi eklediğimizde yine gene atlamadık. Şimdi bu oyuncumuzu bu şekilde oynatalım. Bekleyin. Bu oyuncumuzu santrafor'a aldık. Bu oyuncumuzu ise sol kanata eklediğimizde 111 gene kadar ulaştık. Şu anlık yedeklerimizde 5000 uzatma fişi daha var. 5000 uzatma fişi değilmiş arkadaşlar. 6000 uzatma fişi geldi bize. Bizde de 1000 vardı zaten. 7000 uzatma fişine ulaşmış olduk. Birincisini açtık. Bakalım bu sefer transfer yapmış oluyor muyuz arkadaşlar? Sağ bek Frankowski. Bizim sağ bekimiz ise
ise 111 gelin kart varmış. Yani bir transferde yaptık. Geleceğin yıldızları gittikçe ilerliyor arkadaşlar. Bir de 200 milyon bütçemiz var bildiğiniz gibi. Şimdi bir kez de uzatma fişine çevirelim. Bu kadrodaki arkadaşlar sağ bek oyuncusu var ya. Onu uzatmalara çevirdik. Frankowski çıktığı için. Biraz da uzatma fişi geldi ve bakalım bu sefer transfer yapmış mıyız derken oyuncularımız bu şekilde. Şimdi kadromuza baktığımızda yani ihtiyacımız olan bir oyuncu gelmemiş. O zaman ne yapalım? Bu oyuncumuzu alalım. Kalecimizi alalım. Bunu bir kez daha çevireceğiz. Oradan 3000 gelecek. Yine açabileceğiz. Çevirdik. Hızlı bir şekilde de evet diyerek bastık ve bakalım paketimizden ne gelmiş olacak diyoruz ve sağ orta saha yine güzel şeyler gelmedi be. Şimdi kadromuza baktığımızda ise sağ orta saha kullanmıyormuşuz. Yani güzel bir şey gerçekten gelmedi. O yüzden direkt ben bu oyuncumuzu alsak mı? Direkt bence bu oyuncumuzu aldık. Buradan geri de 3000 gelecek. Son paketimiz olacak bu da. Yeniden çevirdik ve son paketimizi de açtık. Sonra pazara geçeceğiz ve bakalım son uzatmalardan ne geliyor derken kaleci geldi. Bizim kalecimiz ise 110 geldi. Yani arkadaşlar güzel bir şekilde son transferde de 2 gen farklı bir oyuncu çıkardık. Hemen yedeklere girdik. Eklendiği zaman yaptık. Frankowski'yi eklediğimizde 111 gen olduk. Fabianski'yi eklediğimizde ise hala 111 geniyiz. Şu anda 3 kadroda 111 gen oldu ama şimdi özellik olarak yani bir geniş olarak kadroya baktığımızda en güzel kadro ne diye bakıyorum şimdi arkadaşlar. Bence en güzel kadro Ramazan, geleceğin yıldızları, sonra ise bence bu kadro ama daha geleceğin yıldızlarında işimiz bitmedi. Şimdi en eksik noktalarımız arkadaşlar merkez orta saha ve sol bek. Bizim de bildiğiniz gibi bütçemiz var. 200 milyon bütçemiz. Onu da hemen buradan aldık ve 203 milyona bir transfer yapabiliriz. O bütçemizden de arkadaşlar temeli 109 gen gördüğünüz gibi 170 milyona turuncu dereceli Nuno Mendes'i aldık ve bu transferde kesinlikle bu hesabın genini arttıracaktır. Bir de olsa arttıracaktır kesinlikle. Çünkü dereceli olduğu için hiçbir derecede kadromuz olmadığı için güzel bir şekilde gen atlarız diye düşünüyorum. Eklendiği zaman yaptık. Nuno Mendes'i eklediğimizde bir gen atladık ve kadromuzun daha doğrusu draft kapışmamızın lideri bu hesap oldu. İkincisi şimdi belirleyelim çünkü genel olarak eşitler. Sınırlandırılmış efsanelerin kadro durumu yani görünüş olarak bu şekilde. Bir tane 115 gen var, hatta 2 tane var. Ramazan'a geldiğimizde ise kaç tane 115 gen var derken hiç 115 gen yok. O zaman bence ikinci olarak sınırlandırılmış efsaneleri seçiyorum. Üçüncü olarak da Ramazan oldu. Draft kapışmamız bu şekilde oldu. İnşallah eğlenmişsinizdir. Güzel bir video olmuştur. Like'lara basalım, abone olmayı unutmayalım. Ekrana 2 video bıraktım. Onları da izlemediyseniz bence izleyin. Ben de bugünlük bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.